Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Bugün anlatacağım haber gerçekten çok önemli. Ama özellikle baştan söyleyeyim, bu videoyu sakın kapatmayın. Çünkü bu haberin ardından özellikle Sıla yoluna çıkan gurbetçilerimiz için çok önemli hayati bilgiler vereceğim. Yolda başınıza gelebilecek bir senaryodan bahsedeceğim. O yüzden sonuna kadar izleyin. Gerçekten çok önemli. Olayın başlangıcı. Türkiye'de yaşanan çok çarpıcı bir olay değerli dostlar. Haberi duyuran kaynaklardan biri Sözcü haber sitesi. Olayın geçtiği yer Mardin Midyat hattı. İddiaya göre Gaziantep'ten Şırnak'a doğru giden 5 kişi yaklaşık 4 kilo altın taşıyordu. Altının değeri yaklaşık 2026 Şubat ayındayız. Yaklaşık 22 milyon TL şimdiki kura göre. 22 milyon TL. Güzergah Gaziantep Şırnak. Yol üzerinde araç durduruluyor. Polis arabası. Polis arabası durduruyor. Polisler durduruyor. Aracı durduran kişiler kendilerini polis olarak tanıtıyor. Resmi bir kontrol havası oluşturuluyor. Ve iddiaya göre altınlara el konuluyor. Değerli izleyiciler, olay Türkiye'de oluyor. Yani Sıla yoluna giden vatandaşlara sesleniyorum. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Romanya değil, Türkiye. Olayın en çarpıcı kısmı burası. Soruşturmayı yürüten birim YASAT. Yapılan çalışmalarda gasp olayına karışanlardan 2 kişinin aktif görevde jandarma personeli olduğu iddia edildi. İçimde bir şey diyor ki inşallah doğru değildir. Ama eğer bu doğruysa bu sıradan bir sahte polis vakası değil, bu yetkiyi kötüye kullanma anlamına gelir. Konu meclise de taşındı. İnan Akgün Alp açıklama yaptı. Türkiye'de yol kontrolü normal bir durumdur. Asker, polis, jandarma çevirme yapar. Vatandaş durmak zorundadır, biliyoruz. Ama eğer üniforma kötüye kullanılırsa vatandaş gerçek ile sahtesini nasıl ayırt edecek? İşte sistemin en hassas noktası burası. Değerli izleyiciler, ben gece vakti arabamla İsviçre'den Sıla yolunda köyüme doğru yol alıyorum. Beni gece vakti, gece yarısı polis arabası durmuş, polisler durduruyor. Hemen ben bilemem ki bu sahte polis mi? Ama o noktaya geliyorum, bakın. Yani biz de mağdur kalmayacağız. Onun için bu bilgileri size hemen biraz sonra vereceğim. Gurbetçiler için hayati bilgiler. Şimdi özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye arabayla giden vatandaşlarım, değerli dostlarım. Yazın Sıla yoluna çıkanlar, düğün için altın götürenler, nakit para taşıyanlar. Düşünün, ıssız bir yerde gece sizi bir araç durduruyor. Polis aracı, polis arabası. Polis kontrol ediyor. Üstlerinde polis üniformaları da var. Ne yapacaksınız? İşte değerli izleyiciler, dostlarım, burada bilmeniz gerekenler bakın. Çok ıssız noktada hemen inip işlem yapmayın. Araçtan inmeyin. Kimlik görme hakkınız var. Kimliğini isteyin. Şüphelenirseniz resmini çekin. Resmi araçta eksiz ekipman olmalı. Şüphelenirseniz muhakkak 112'yi arayıp doğrulama isteyebilirsiniz. Değerli eşya taşıyorsanız mümkün olduğunca belge ve yasal çerçevede hareket edin. Onun için devamlı videolarda da söylüyoruz. Yanınızda fazla nakit para olursa beyan edin. Panik yapmayın ama bilinçli olun değerli vatandaşlarım. Sistem ve güven meselesi. Bu tür olaylar bütün güvenlik güçlerini temsil etmez ama birkaç kişinin yaptığı hata tüm kuruma zarar verebilir. Önemli olan şeffaf soruşturma. Eğer sistem hızlı müdahale ederse güven yeniden sağlanır. Değerli izleyiciler, şimdi bu haber tabii ki duyulursa nereden biliyoruz ki başka sahtekarlar diyeyim şimdi, hırsızlar
düşünmesin. Ya bak onlar yapmış olmuş, gel biz de yapalım. Polis kıyafetinden, polis arabasından. Tabii ki polis arabasını gidip pazarından satın alamıyorsun ama değerli izleyiciler bakın oluyor. Maalesef böyle olaylar oluyor. Sıla yolunda genellikle biliyorsunuz bundan 2 sene evvelsi olmuştu. Vatandaşımız Türkiye'ye giriş yaptı. Edirne'den biraz sonra hemen konaklık yerde konaklamak için durdu. Akaryakıt satılan yerde. Hatırlıyorsanız videosunu yaptım. Bir aile, 2 ufak çocuk var yanlarında değerli izleyiciler. 10.000 euroya yakın para varmış. Para gitti. Orada gasp edildiler. Uyurken camını kırdılar, lastiğini patlattılar. Maalesef çocuğun üzerinde bir laptop varmış, onu da almışlar. Hatta arkasından hareket edip takip etmek istemiş ama tabii patlak tekerlekle takip edememiş. Pardon, değerli izleyiciler, vatandaşlarım, değerli dostlarım tekrar dile getiriyorum. Bakın Türkiye'ye geldik diye yani güvensiz olmayın, dikkat edin. Ya burada bir şey olmaz bizim vatanımız. Bizim vatanımızda çeşit türlü insanlar yaşıyor. Kimin kim olduğunu kimse bilemez. Nereden gelmiş, kimin nesidir bilemezsiniz. Yani bin bir çeşit insanlar yaşıyor. Sırf temiz kalpli Türk vatandaşları değil ki. Bir sürü insanlar yaşıyor. Yani baktığınız zaman siz de bana hak vereceksiniz. Yorumlarda da yazabilirsiniz bu konuda. Değerli izleyiciler, yani bunlar sırf Türk vatandaşları değil. Onun için Türkiye'de de çok maalesef dikkat etmemiz lazım. Şimdiye kadar hep dikkat ediyorduk. Aman Bulgaristan'da durma. Sırbistan'da duracaksan yani benzin için dur, yoksa durma, devam et. Çok tehlikeli. Hep böyle korkutuluyorduk ama değerli izleyiciler, dostlarım, devir değişti. Artık kendi vatanımızda maalesef daha da böyle olaylar, gasp olayları olmaya başladı. Yani bakın gazetelerde de bakın okuyun. Daha çok Sıla yolu başladığı zaman daha çok Türkiye'den haber geliyor. Ve bu sene de geleceğine inanıyorum. Onun için benim görevim sizleri bu konuda bilgilendirmek. Dikkat edin. Çantanızı alt tarafa bir yere koyun. Beyaz çanta olmasın. Gece yarısı ta 1 kilometreden gözüküyor zaten çanta. Dizinin üzerinde koyup öyle uyursan. Bunlara dikkat edin. Öyle her yerde durmayın. Ve polis kontrollerinde tekrar söylüyorum, kimlik isteyebilirsiniz. 112'yi arayıp sorabilirsiniz. Bu olay sıradan bir gasp değil. Bu olay üniforma güveni, yol güvenliği, devlet denetimi, vatandaş bilinci konularını yeniden gündeme getirdi değerli vatandaşlarım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böyle kritik konuları ilk siz öğrenin. Yeni gelen abonelere değerli izleyiciler hoş geldiniz demek istiyorum. Sefa getirdiniz. Teşekkür ederim bana destek olduğunuz için. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.